Bu 911 operatörü arayan kişiyi ciddiye almamıştı. Bunun bir şaka olabileceğini düşündü. Ama karşı taraftaki kadın zar zor nefes alıyordu ve büyük bir tehlike altındaydı. Arayan kişi havası bitmek üzere olsa da operatöre çok önemli bilgiler ulaştırmayı başarmıştı. Kendisine inanmasını çok istiyordu. What's the street? Oak Ridge Drive. Are you having difficulty breathing? Polis verdiği adrese geldiğinde içeride kimse yoktu. Ama halıda büyük bir kan lekesi ve boş bir tabanca kutusu buldular. Ardından bu kez karısı Terry'nin kaybolduğunu söyleyen bir adamdan telefon geldi. Üstelik tek kayıp Terry değildi. 2 kızı da iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Yıl 1996. Terry Gendusa ve David Larson sade bir törenle evlenmişti. Birlikte mutlu bir hayatları var gibi görünüyordu. Sonraki birkaç yıl içinde aileleri büyüdü ve çiftin Amanda ve Holly adında 2 kızı dünyaya geldi. Ancak Terry çok geçmeden gerçek David'in sandığı kadar nazik ve çekici bir adam olmadığını anlayacaktı. Karısını sürekli baskı altında tutup onunla sık sık kavga ediyordu. Şiddet dolu bir yanı vardı. Hatta bir defasında Terry'nin kafasını kapıya vurmuştu. Ne zaman bir sinir patlaması yaşasa Terry'yi suçlardı. Bir gün Terry her zamanki gibi akşam yemeği hazırlıyordu. Ama David tezgahta bir kutu makarna görünce bu onu çileden çıkardı ve ona kaldırması için bağırdı. Ardından kucağında bebeği varken onu tartaklamaya başladı. Terry o anda kararını vermişti. Uzun süre kendisine yapılanlara göz yumsa da artık bu şiddetin kızlarına yönelebileceğinden korktuğu için evliliğini bitirecekti. Boşanmaları 31 Ocak 2001'de kesinleşti. Ancak Terry'e kötü bir haber geldi. Yargıç, talihsiz kadının kaçmak için elinden geleni yapmasına rağmen ona ve David'e ortak velayet hakkı verdi. Amanda ve Holly'yi görmesine düzenli olarak izin vermesi gerekiyordu. Boşanmanın kesinleştiği gün mahkeme salonundan çıkarken David ona dönüp "Buna pişman olacaksın" demişti. Terry çocuklarını babalarının yanına bırakmak zorunda kaldığında onlar için çok endişeleniyordu. David'in tehditleri sürekli aklındaydı. Boşandıktan bir süre sonra Nick Nikola'yla tanıştı. Nick ona hak ettiği sevgiyi gösteriyordu. Kızlarla da çok iyi anlaşan Nick'le birlikte mükemmel bir aile olmuşlardı. Her şey tam da hayalindeki gibiydi. 2003 yılında Terry ve Nick evlendiler. David, Nick'le evlendiği gün "pişman olacaksın" diyerek onu tehdit etmişti. Bir keresinde ona kendisinin ve Tanrı'nın gözünde hala evli olduklarını söyledi. Yani flört etmesi ve yeniden evlenmesiyle Tanrı'nın iradesine karşı çıkmıştı. Terry, David'le boşanmasının yıl dönümü olan 31 Ocak 2004'te en büyük korkusunun gerçekleşeceğini bilmiyordu. Babalarını ziyaret eden çocuklarını geri almak için David'in evine gitmesi gerekiyordu. Kocası Nick onunla gelmeyi teklif etse de Terry bunun daha büyük bir gerginliğe yol açacağını düşünerek yalnız gitmek istemişti. İçindeki tüm tedirginliğe rağmen Terry çok heyecanlıydı. Çünkü bir gece önce hamile olduğunu öğrenmişti ve kızlarına bir kardeşleri olacağı müjdesini vermek için sabırsızlanıyordu. David'in evine gidip kapıyı çaldığında saat sabah 10'du. David kapıyı açtığında her zamankinden daha sakin görünüyordu. Terry'e kızların içeride oynadığını söyledi. Terry içeri girdi ama onları hiçbir yerde göremedi. Sanki bir şeyler yanlışmış gibi geliyordu. Tam o sırada daha ne olduğunu anlayamadan Terry için her şey bir anda karardı. I remember the feeling of being smashed in the head. The next thing I knew, I was face down on his living room floor. My whole body just felt like I was paralyzed. Ne olduğunu anlayamadan David onun etrafına koli bandı sardı ve onu boğmaya çalıştı. Terry'nin o anda tek düşündüğü şey kızlarıydı. "Ölemem, kızlarıma yardım etmeliyim" diyerek tüm gücüyle eski kocasına direnmeye çalıştı. Çok öfkelenen David onu büyük bir çöp kovasına attı, etrafına kar ve buz doldurmaya başladı. Sonra onu içeri hapsetmek için bandı kapağın etrafına defalarca sardı. Çöp kovasını alıp kamyonun arkasına koydu ve üzerini muşambayla kapattı. Terry, David'in amacını anlayamıyordu. Onu öldürmek istese bunu çok kolay yapabilirdi. Ama belki de daha çok acı çekmesi için onu öylece ormanın ortasına bırakacağını düşündü.
Ama bu sırada David'in büyük bir hata yaptığını fark etti. Telefonu hala yanındaydı. Güçlükle ceketinin cebinden telefonu aldı ve parmaklarıyla hissederek 911'i aradı. What's the street? Oak Ridge Drive. Are you having difficulty breathing? Terry, 911'in kendisine yardımcı olup olmayacağından emin değildi. Bu kez kocası Nick'le bir telefon görüşmesi yapmaya karar verdi. Ne kadar şarjı olduğunu bilmiyordu ve telefonun onu bulabilmeleri için tek yol olacağını düşünerek kısa konuşmaya çalıştı. Paniğe kapılan Nick polisi aradı. Onlara karısının kayıp olduğunu söyledi. Ama kaybolan sadece o değildi. Nick, Terry'nin kızlarını almaya gittiğini ve hiçbirinin ortada olmadığını anlatarak yardım istedi. Kayıp anneyle 2 kızını bulmak için zamana karşı bir yarış başladı. Polis, David Larson'ın adresine giderken Terry, kamyonetin kasasındaki çöp kovasının içinde bilmediği bir sona doğru ilerliyordu. Eğer yakındaki orman yoluna girerse polis onu asla bulamayabilirdi. Şartları olabildiğince zorlayarak elini dışarı çıkarmayı başardı. Birinin onu görebileceğini umarak çılgınca el sallamaya başladı. Daha kimse farkına varmadan David ne yaptığını dikiz aynasından gördü ve aceleyle durdu. Dışarı çıkıp Terry'nin yanına geldi, mücadele etmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Onu tehdit ettikten sonra kamyonete binmek için arkasını dönmüştü ki, büyük bir şanssızlık sonucu Terry'nin telefonu aniden çalmaya başladı. David telefonu hemen aldı ve kırıp attı. Terry, kurtulmak için tek şans olarak gördüğü telefonu kaybettikten sonra büyük bir umutsuzluk içine düştü. Tek düşündüğü, kendisinden sonra çocuklarına ne olacağıydı. Ama o anda polis sirenlerini duyduğunda büyük bir mutluluk yaşadı. Ses giderek yükseliyor, onlara doğru geliyordu. Ama onun bindiği kamyoneti aramıyorlardı. David'in evine doğru gidiyorlardı. Aradıkları kadının içinde olduğu kamyoneti geçtikten kısa süre sonra eve varan polis ekipleri inceleme başlattı. İşlerine yarayacak bir ipucu arıyorlardı. Boş bir tabanca kutusu, kadın eşofmanları, koli bandı ve kan lekeleri buldular. Müfettişler Terry ile çocuklarının ciddi tehlike altında olduğuna emindi. David'in kamyonetindeki Terry'nin tek düşünebildiği ise eski kocasının kızlara ne yapacağıydı. Bu sırada aniden kamyonet durdu ve dışarıda kızlarının sesini duydu. Ölümün kıyısında olsa bile Terry kızlarını korumak için elinden geleni yaptı ve o anda tek kelime bile etmemenin onlar için daha iyi olacağını düşündü. Güldüklerini ve oynadıklarını duyunca yaralanmadıklarını anlamıştı. Ama babalarının annelerine saldırdığını öğrenirlerse bu onları riske sokabilir, David'in öfkesi onlara yönelebilirdi. David'in onu nereye getirdiğine dair hiçbir fikri yoktu. Ama çöp kovasını bir yere bırakıp üzerine bir şeyler yığmaya başladığını hissetmişti. Terry umudunu tamamen kaybetti. Eski kocasının onu daha fazla mı döveceğini yoksa ölüme mi terk edeceğini merak ediyordu. Sonra bir kapının kapandığını duydu ve her şey sessizleşti. Gittiğinden emin olmak için birkaç dakika bekledikten sonra elinden geldiğince yüksek sesle yardım istemeye çalıştı. Çığlık atıyor, bağırıyor, içinde olduğu çöp kovasını devirmeye çalışıyordu. Terry uzun uğraşlar sonunda kapağı biraz aralayarak nefes almayı başardı. Ama yaraları ve dondurucu soğuk nedeniyle çok hızlı soluyordu. O anlarda polis mümkün olan her yerde herhangi bir ipucu bulmak için çabalıyordu. Kısa süre sonra David hiçbir şey olmamış gibi evine döndüğünde polis şaşkınlık içindeydi. Hemen gözaltına alındı. Polise Terry'nin çocukları almak için bütün sabah ona gelmesini beklediğini ama gelmediğini söyledi. Ortadan kaybolduğunu duyunca şok olduğunu, onu bulmak için elinden geleni yapmak istediğini anlattı. Oldukça rahat görünüyordu. Ancak dedektifler bütün sabah evde olamayacağını, çünkü o sıralarda polisin evde arama yaptığını, Terry'nin kanlı kıyafetlerini bulduklarını, üstelik kayıp kadının 911 arayarak onun ismini verdiğini söylediklerinde bir anda gerildi. Aniden hikayesini değiştirdi. O sabah Terry'nin evine geldiğini itiraf etti. Eski karısının bir tartışma sonrası ona çekiçle saldırdığını, kendini korumak için ona vurduğunu söyledi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum dedi.
Dedektifler, David'in meşru müdafaa hikayesinin tek kelimesine bile inanmıyorlardı. Ama Terry'i bulmak için onu konuşturmaları gerektiğinden hata yapmasını umarak sorguya devam ettiler. Ancak Terry'nin çok az vakti kalmıştı. Karla kaplı çöp kovasının içinde vücut ısısı iyice düşmüştü. Donmamak için mücadele ediyordu. Göz kapakları kapanırken tek isteği biraz dinlenmekti. Ama bunun sonucunun ölüm olacağını çok iyi biliyordu. Dayanmak için onu motive eden tek şey kızlarına olan sevgisiydi. O öldükten sonra kızlarını babalarıyla nasıl bir geleceğin beklediğini düşündükçe biraz daha dayanma gücü buluyordu. Onu hayatta tutan tek şey buydu. Bu sırada David çocukları ne yaptığının sorulması üzerine onları bakıcıya bıraktığını söyledi. Verdiği ifadede doğru olan tek şey de buydu. Hemen bakıcıdan alınan çocukların iyi olması herkesi mutlu etmişti. Üstelik anneleri hakkında bilgi sahibi olabilirlerdi. Ama Amanda ve Holly annelerini o gün hiç görmediklerini, babalarıyla bir süre gezinti yaptıktan sonra kendilerini bakıcıya bıraktığını anlattılar. Dedektifler bu sırada David'in el konulan cüzdanı ve kıyafetleri gibi kişisel eşyalarını inceliyordu. Ve sonunda cüzdanında bulunan bir kartvizit herkese heyecanlandırdı. Kart, Illinois'daki bir depo birimine aitti. Yapılan soruşturmada David Larson'ın orada bir kiralık deposu olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri ambulans eşliğinde hemen depoya doğru yola çıktı. İçeri girer girmez üzeri koli bantlarıyla kapatılmış bir çöp kovası dikkatlerini çekti. Bant, evde bulduklarıyla aynı türdendi. Terry, başlangıçta David'in geri döndüğünü düşünerek sessiz kalmıştı. Ama gelenlerin polis olduğunu anladığında kapağın açıldığını fark etti. Gözlerine inanamıyordu. Karşısında sağlık ekipleri vardı. Gözleri şişerek kapanmıştı. Yüzü şişmiş, siyah ve maviydi. Dövülen, bağlanan ve dondurucu çöp kovasında ölüme terk edilen Terry, mucizevi bir şekilde hala hayata tutunuyordu. İlk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. David ona beyzbol sopasıyla defalarca vurmuş, neredeyse 27 saat boyunca kar ve buzun içinde mahsur kalmıştı. Hala kendi hayatı için savaşırken çok daha fazla önemsediği bir şey vardı. Çocuklarının güvende olduğu ve David Larson'ın tutuklandığı söylendiğinde Terry büyük bir rahatlama yaşadı. Ancak mucize kurtuluşuna rağmen Terry trajik bir kayıpla karşı karşıyaydı. Çektiği acılardan dolayı düşük yapmış, ailesiyle birlikte kutlayacağı bebeğini kaybetmişti. Ayrıca donma yüzünden Terry'nin ayak parmaklarının kesilmesine karar verildi. Ama bu onun için iyi bir haberdi. Çünkü ilk muayenede bacak ve kollarının kesilmesi gerekebileceği söylenmişti. Uzun bir iyileşmenin ardından Terry mahkemede David'le son kez yüz yüze geldi. David Larson ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Terry yaşadığı bu travmatik olaydan sonra aile içi şiddetle mücadele eden başkaları için de çalışmaya başladı. Seminerler ve konferanslar verdi. Aynı zamanda kendi ailesiyle birlikte hayatın tadını çıkardı. Kocası Nick'ten bir erkek bebek sahibi oldu ve artık ikisi de evli olan kızlarıyla hala çok yakın bir ilişkisi var. Terry'nin yaşadıkları Left 4 Dead adlı bir kitaba konulurken 3 Days to Live gibi birçok yapım ve belgeselde de ele alındı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.